Gelin bugün zihninde aynı anda hem bir mikroskop hem de kutsal bir metin taşıyan bir adamın, 17. yüzyıl hekimi Sir Thomas Browne'un dünyasına bir yolculuk yapalım. Kendisi, aklın o buz gibi mantığıyla gizemin sıcak nefesini aynı anda hissedebilen, gerçekten de eşine az rastlanır bir düşünürdü. Brown'un zihnindeki bu büyüleyici çelişkiyi çözmeye çalışmak, aslında bir bakıma bizim çağımızın da bir yansıması. Yani o bilgi ve inanç arasındaki hassas denge. Düşünün ki Brown bir ayağıyla somut kanıtların toprağına basarken, diğer ayağıyla da ilahi olanın sonsuzluğuna uzanan bir köprü gibiydi adeta. İşte bu söz, Browne'ın zihinsel duruşunun bir özeti gibi. Bu, sorgulamadan teslim olmak değil, tam tersi. Bilginin sınırlarını onurlandıran ve o sınırların ötesindeki gizemle barışık, bilgece bir duruş. Yani anlayamadığı şeye düşman olmak yerine onu hayranlık duyan bir zihin. Şimdi ilk durağımız onun en kişisel, en mahrem eseri Religio Medici, yani bir hekimin dini. Bu metin, dünyaya bir şeyler kanıtlamak için değil, tamamen kendi ruhunun derinliklerini keşfetmek için yazılmış samimi bir günlüktü aslında. Bir an için düşünün, en özel düşünceleriniz sizden habersiz bir şekilde herkesin eline ulaşıyor. Religio Medici sızdırılıp yayımlandığında Brown'un başına gelen tam olarak buydu. Bu durumu onu, eserinin tahrif edilmemiş orijinal halini yayımlamaya mecbur bıraktı. Kendi iç dünyasına yaptığı o sessiz yolculuk bir anda gürültülü bir pazar yerinde sergilenmeye başlamıştı sanki. Bu sözler onun çağının o katı şüpheciliğinin aksine ne kadar derin bir empatiye ve bağlılığa sahip olduğunu gösteriyor. Başkalarının inancındaki ritüeli küçümsemek yerine o ritüelin özündeki adanmışlığı görüp kendi dualarını Tanrı'ya yöneltebiliyordu. İşte bu, farklılıklarda bile kutsal olanı görebilen bir bakış açısı. Brown'un o inançlı yüzünden şimdi de madalyonun diğer tarafına, yani zihnindeki o amansız efsane avcısına bakalım. Karşınızda Pseudodoxia epidemica, yani yanılgılar salgını. Burada artık şüpheci ve rasyonel Brown sahneye çıkıyor. Yaygın yanılgılar, adeta 17. yüzyıldan kalma bir doğruluk kontrolü projesi gibiydi. Brown, bu eserinde eskiler böyle demiş diye körü körüne kabul edilen her şeyin karşısına tek bir güçlü silah koyuyordu. Doğrudan gözlem ve kanıt. Brown'un savaş açtığı yanılgılardan bazıları bugün bize komik gelebilir değil mi? Eklemleri olmayan filler, horoz yumurtasından çıkan canavarlar. Ama bu liste o dönemde gerçeğin ne kadar kırılgan olduğunu ve Brown'un ne kadar cesur bir entelektüel mücadeleye giriştiğini çok net gösteriyor. Peki Brownie bu köklü inançları yıkmak için nasıl bir yöntem izliyordu? Gelin şimdi onun akıl yürütme sürecine biraz daha yakından bakalım. Mesela bu, Roma İmparatoru Tiberius'un bile inandığı oldukça popüler bir inanıştı. Düşünün, hayatını korumak için otoritenin en tepesindeki insan bile bir bitkinin büyüsüne sığınıyordu. İşte Brown'un yöntemi tam olarak bu. Antik bir otoritenin iddiasının karşısına doğrudan gözlemlenebilir bir kanıt koyuyor. Bir imparatorun inancı, İtalya'da yıldırım çarpmış tek bir ağacın gerçeği karşısında anlamsızlaşıyor. Buradaki asıl mesaj şu: gerçeklik, otoriteden her zaman daha üstündür. Gelelim bir başka efsaneye. Topraktan söküldüğünde çığlık atan ve o çığlığı duyanı öldüren lanetli adam otu kökü. Bu, doğanın basit bir parçasının nasıl korkutucu bir mite dönüştüğünün mükemmel bir örneği. Peki Brown'un tepkisi ne oluyor? Tam bir 17. yüzyıl rasyonalisti gibi yaklaşıyor. Bu korkunç çığlığın aslında sadece köklerin topraktan ayrılırken çıkardığı basit bir gıcırtı olduğunu söylüyor. Yani büyüyü bozuyor ve yerine sıradan, sıkıcı ama gerçek bir fiziksel açıklama getiriyor. Rasyonalist Brown'dan şimdi de mistik Brown'a doğru bir geçiş yapalım. Zihninin o diğer daha esrarengiz yüzünü de ortaya çıkaralım. Çünkü hikaye tam da burada karmaşıklaşıyor. Efsaneleri bir bir yıkan bu adam, aynı zamanda insan aklının sınırları olduğunu da çok iyi biliyordu. Evrenin aklın ölçemeyeceği kadar derin, ilahi bir mantıkla işlediğine inanıyordu. Ve bu bilinmezlikten de hiç korkmuyordu. Brown için talih rastgele bir şans demek değil. Tam aksine, Tanrı'nın insan hayatındaki o görünmez, karmaşık ve niyetli eli demek. Yani Brown'a göre hayatımızdaki tesadüf gibi görünen olaylar aslında çok daha büyük bir planın dolambaçlı patikaları. Şimdi sizi Brown'un basit bir akıl yürütmeyle açıklanamayacak, şaşırtıcı kişisel hikayesine götürüyorum. Bir hekim, bir bilim insanı, rüyasında babasının ölümünü görüyor ve bunu bilimsel bir titizlikle saatine ve gününe kadar not alıyor.
İşte bu, onun rasyonel zihninin adeta iflas ettiği an. Olayı bilimsel olarak açıklayamaz ama deneyimin gerçekliğini de inkar edemez. Brown bir de bize şunu öğretir: gerçek bir bilge, bilmediğini kabul edebilen kişidir. Ve şimdi Brown'un zihninin en felsefi, en şiirsel köşesine, Urn Burial adlı eserine geliyoruz. Bu eser, ölüm, zaman ve unutuluş üzerine yazılmış melankolik bir başyapıt. Urn Burial'dan alınan bu alıntı, Brown'un sonsuzluk karşısında dünyevi anıtların ne kadar anlamsız olduğuna dair görüşünü ortaya koyuyor. Bütün bu yapılar, unutulmaya karşı nafile bir direnişten ibaret aslında. İşte Brown'un öbür dünyaya dair akıldan çıkmayan ve paradoksal düşüncelerinden biri. Zamanın ve bilginin bizim anladığımız şekliyle var olmadığı bir aleme dair ürkütücü bir tefekkür. Ve işte onun entelektüel alçakgönüllülüğünün zirvesi. Evrenin büyük planı içinde hepimizin sadece embriyo filozoflar olduğunu söylüyor. Yani bildiğimizi sandığımız her şey aslında anne karnındaki bir bebeğin dış dünya hakkındaki tahminleri kadar eksik ve naif olabilir. Kısacası Sir Thomas Browne'ın mirası bize şunu söylüyor: zihninizde hem bir laboratuvar hem de bir tapınak için yer açın. Bilginin peşinden koşarken hayret etme yeteneğinizi asla kaybetmeyin. Çünkü gerçek bilgelik bu ikisinin dansında saklıdır. Ve bu bölümü Brown'un 17. yüzyıldaki arayışını doğrudan modern hayatlarımıza bağlayan kışkırtıcı bir düşünceyle bitirelim. Acaba bizim de bir gün bir başkasının çürüteceği körü körüne inandığımız modern mitlerimiz var mıdır?